Doğanın o en acımasız, kavurucu çöllerinde yaşayan canlıları bir düşün Uyku arkadaşım. Dışarıda 50 derecelik bir cehennem yaşanırken o vahşi hayvanların o sıcağın altında nasıl pürüzsüzce uyuyabildiğini hiç merak ettin mi? Bilim dünyası buna estivasyon, yani yaz uykusu diyor. Çöl tilkileri o devasa kulak ağlarıyla, bazı kanguru türleri ise bileklerindeki o özel damar yataklarıyla gövdelerindeki tüm sıcaklığı tek bir saniyede dışarı fırlatırlar. En önemlisi de beyinlerindeki o ana şalteri öyle güçlü bir inançla indirirler ki metabolizmaları tamamen donar. İç çekirdeklerini adeta sahte bir kış uykusuna ikna ederler. Terlemezler, çırpınmazlar. Sadece o ilkel gücünü kullanarak kendilerini hipnoz ederler. Peki biz modern insanlar ne yapıyoruz? Klima yoksa o boğucu yatakta yapış yapış bir halde sağa sola dönüyor, yastığın sürekli ısınan yüzünü çeviriyor ve o sıcağa öfkelenerek kendimize içeriden daha çok yakıyoruz. Sıcaktan bıktık, bittik. Artık bunu biliyorum. İşte bu yüzden bu gece zihnimizin o kuru mantığını tamamen susturacağız. O vahşi doğanın kadim sırrını kullanıp beraber beynimizi hipnoz edeceğiz. Onu içeriden kandıracağız. Eğer şimdi bu yangından gerçekten kurtulmak istiyorsan, o çöl canlılarının yaptığı gibi hemen şu an dediklerimi fiziksel olarak uygula. Kollarını gövdenden tamamen uzaklaştır. Her iki avuç içinde tavana gösterecek şekilde yukarıya doğru çevir ve bacaklarını serbestçe iki yana ayır. Bedeninin o büyük biyolojik termal vanalarını, o kapaklarını şu an fiziksel olarak açmak zorundasın. Eğer odanda lüks bir klima varsa sana hiç gücenmem. Hemen şu an videoyu durdur. Git o kumandaya bas, odanı buz gibi yap ve rahatça uyu. Ama eğer o lükse sahip değilsen ve buna rağmen dediklerimi yapmayıp yatakta öylece cenin pozisyonunda büzüşerek basit hayal gücüne güveneceksen seçim senin. Ama gece yarısı saat 3'te kan ter içinde nefessiz uyanıp başarısız olursan sakın beni suçlama. Sorumluluk tamamen senin ellerinde. Ben o çaresizliği, o tavanın sıcaklığının insanın göğsüne çökmesini çok derinden bilirim. Çünkü ben çok fakir bir ailede büyüdüm Uyku arkadaşım. Çocukluğumun ve gençliğimin o uzun yaz gecelerinde evimizde bırak klimayı, odanın ağır havasını yerinden oynatacak düzgün bir vantilatörümüz bile yoktu. Duvarlar gündüzün ateşini küçük odama kusarken ben hayatta kalabilmek için, o sıcakta uyuyabilmek için hayvanların bu kadim sırrını, bu büyük hipnozu keşfettim. Her gece avuçlarımı gökyüzüne açar, beynimin o saf kumanda merkezine sızarak kendimi buz gibi bir kış masalına inandırırdım. Eğer sen de bana güvenir, şüpheyi bırakıp kendini bu akışa teslim edersen, bu gece seni de o yangından kurtaracağız. Şimdi avuçların yukarı doğru bakıyorsa, zihnin o inanmışlık evresine hazırsa, beynin o koridordan sızıp kış illüzyonunu, o buz gibi seslerin gücüne odaklanmaya hazırsa başlıyoruz. Arkana yaslan, bir sonraki adıma geç. Şimdi duruşunu sabitledin ve tamamen hayal gücüne güveniyorsun. Vücudunun o sıcak vanalarını açtın. Bilincini tamamen seslere teslim ettin. Karanlığın içinden gelen o sesteki netliği dinle. İnce cam bir bardağın içine bırakılan o sert buz küplerinin çıkardığı his tık sesini. Arkasından o bardağa dolan, üzerinde hafif soğuk buharlar çıkan dağ suyunun o pürüzsüz şırıltısını. Mantığın şu an bu sesin sadece bir videodan geldiğini biliyor. Farkındayım. Ama beyninin ilkel kısmı o kadar gelişmiş bir filtreye sahip değil. Kulak zarına çarpan bu su ve buz sesleri saniyeler içinde özel bir elektrik sinyaline dönüşüyor. Bu sinyal senin
o mantık merkezini tamamen bypass ederek doğrudan beynin tam ortasındaki o ana termostata, yani hipotalamusa sızıyor. Evrimsel olarak beyin su ve buz sesini güvenlik ve mutlak serinlik olarak kodlamıştır. Hipotalamus kulaklardan gelen bu donmuş raporu aldığında saniyede duraksar. Eğer su bu kadar yakınsa içerideki bu hararet neden? Ve o saniyede kalbine giden gergin hattı gevşetir. Kalbinin o yorucu, hızlı ritmi yerini yavaş ve derin vuruşlara bırakır. Kan damarındaki o sıkışık trafik sakinleşir. Dışarıdaki odayı 1 derece bile soğutmadık. Ama sadece bu ses illüzyonuyla beynin o saf kumanda merkezine içeride kış başladı raporunu yutturduk bile. Şimdi nefesini bu sesin ritmine bırak ve bir sonraki fiziksel hamleye geç. Sesin gücünü arkana aldın. Hipotamus'un o sert alarmını biraz olsun susturdun. Sıradaki cildimizin en büyük biyolojik açığını kullanmak. Yani sistemi kendi silahıyla vurmak. Sana çok net bir biyolojik gerçeği söyleyeyim. Tenimiz aslında bir termometre gibi çalışmaz. Havanın tam olarak kaç derece olduğunu doğrudan ölçemez. Sadece hücrelerin üzerindeki minik alıcıları beyne gönderdiği elektrik sinyallerini okur. Ve tam bu noktada beynin o kandırılmaya açık yapısının en zayıf halkası devreye giriyor. TRPM8 Soğuk reseptörleri. Bu alıcılar normalde hava yavaş yavaş serinlediğinde beyne soğuk sinyali göndermekle görevlidir. Ama bu alıcılar hava sıcaklığı hiç değişmeden kandırmanın inanılmaz kolay bir yolu var. Mentol molekülü. Yani bildiğimiz nane yağı. Eğer şu an başucunda nane yağı içeren bir kolonya, krem veya saf nane yağı varsa bunu bileklerine, boynunun yan taraflarına ya da şakaklarına sadece bir parmak ucu kadar dokundur. Hava hala kavruluyor olacak, bunu biliyoruz. Ama o mentol cildine değdiği saniyede RPM8 proteini ile kilit anahtar gibi eşleşecek. Onu kandırarak burası şu an buz kesti sinyali göndermesini sağlayacak. Beynin o saf kumanda merkezi eline gelen bu ani soğuk elektrik dalgasını aldığında şaşırır. Odadaki boğucu havayı tamamen göz ardı edip o mentolün sürdüğü noktalarda sanki kış ortasındaymış gibi algılamaya başlar. Eğer şu an elinin altında nane yağı yoksa sadece o keskin mentol kokusunu burnundan derin bir nefesle içeri çektiğini hayal et. O kokunun genzini sızlattığını, göğüs kafesine doğru buz gibi bir ferahlık indirdiğini canlandır. Beynin güçlü hafızasına anında itaat edecek. Zihnin o sahte kış algısını bir sonraki aşamada tekrar hissedecek. Videonun başında sana avuç içlerini gökyüzüne çevirmeni ve ayaklarını serbest bırakmanı söylemiştim. Eğer o an beni dinlemeyip hayal gücüne güvendiysen ve şu an hala yatakta kavruluyorsan inadı bırak ve dediğimi tam şu an yap. Avuç içlerini yukarı çevir, bacaklarını aç. Çünkü şu an vücudunun en güçlü harikasını, yani doğal radyatörleri devreye sokuyoruz. İnsan biyolojisinde avuç içlerimiz ayak tabanlarımızla yüzümüzde ava adı verilen son derece özel damar ağları bulunur. Bunlar normal kılcallar gibi yavaş çalışmaz. Kalpten gelen sıcak kanı cildinin yüzeyine pompalayıp dışarıya atmak için oluşturulmuş biyolojik yapılardır. Eğer yatakta ellerini sıkarak tenin pozisyonunda ayaklarını birbirine sürterek uzanıyorsan içerideki o kaynar kanı gövdenin ortasına hapsediyorsun demektir. Şimdi avuçlarını açtığın an o radyatör kapaklarının sonuna kadar aralandı. Gövdenin tam merkezindeki o boğucu hararet dalgası bu açık kapılardan dışarıya doğru çıkmaya başladı. Ellerin ve ayak tabanların serinledikçe
O soğuyan kan saniyeler içinde yukarıya hipotalamusa doğru geri akacak. Fiziksel bir şalteri indirdik. Şimdi bu fiziksel rahatlamayı içeriden desteklemek için en derin sinir hattına, nefes ayarlarına geçiyoruz. Avuç içlerin yukarı bakıyor, radyatör kapaklarının açık. Şimdi sistemi içeriden tam merkezinden donduracak o en etkili komutu vereceğiz. Nefes ayarlarını değiştirmek. Sıcak havada yatakta bulunurken fark etmeden nasıl nefes alıyorsun biliyor musun? Hızlı, kesik ve göğsünden. Bu tarz nefes beyne şu an tehlikedeyiz. Savaş ya da kaç sinyali gönderir. Kalbini daha hızlı koşturur ve seni içeriden daha çok ısıtır. Şimdi tam şu an bu hatayı düzeltiyoruz. Senden fiziksel olarak çok net bir hareket yapmanı istiyorum. Dilini hafifçe dışarı çıkar ve iki yanından yukarı doğru kıvırarak küçük bir boru, bir pipet şekline getir. Eğer genetik olarak dilini kıvıramıyorsan sorun değil. Dişlerini hafifçe birbirine yaklaştır ve dudaklarını o harfi yapacak şekilde arala. Şimdi hazırsan havayı sadece dilinin oluşturduğu o küçük borudan ve dişlerinin arasından yavaşça ve derin bir şekilde içine çek. Fark ettin mi? Ağzının içi, damaklarının ve boğazının arkasında anında buz gibi serinledi. Dışarıdaki o boğucu sıcak hava ağzındaki o ıslak salya tabakasından geçerken ani bir buharlaşma fiziğiyle saniyeler içinde soğuk bir rüzgara dönüştü. Ciğerlerine donmuş bir dalga gibi indi. Havayı bu şekilde içine çektikten sonra ağzını kapat ve şimdi o nefesi burnundan aldığın sürenin 2 katı kadar yavaş ve hızlıca dışarı bırak. Bunu şu an videoyu dinlerken en az 3 kez üst üste tekrar et. Eğer sonra yaparım deyip geçiyorsan ciğerlerindeki o yangını söndüremezsin. Yatakta kendi sıcaklığında boğulmaya devam edersin. Sorumluluk senin. Biz bu özel solunumla içerideki en güçlü şalteri yani vagus sinirini tetikliyoruz. Vagus siniri vücudun ana sakinleştirici hattıdır. Sen ağzından o serin havayı çekip burnundan 2 kat yavaş bıraktığın an vagus siniri kalbinin üzerine basarak ona şu kesin emiri verir. Motoru yavaşlat. Acil durum bitti. Kalbin o yorucu hararetli pompalama mesaisi anında düşer. İçerideki o hararetli ritim tıpkı kış gecesindeki gibi bir durgunluğa evrilir. Şimdi sistemi içeriden yavaşlattığımıza göre fiziksel olarak tüm hazırlıklar bitti uyku arkadaşım. Avuç içlerin gökyüzüne açık. Dilinin ucundan sızan o serin nefes ciğerlerini doldurdu. Vagus siniri içerideki o motoru tamamen yavaşlattı. Bedenin artık dışarıdaki o boğucu havaya ait değil. Gövden yatağın altından usulca sıyrılırken zihninin o karanlık fonunda odanın dört duvarı erimeye, genişlemeye başlıyor. Şimdi tamamen güvende olduğun o yavaş hipnotik seansa doğru ilk adımımızı atıyoruz. Kendini gece yarısının tam ortasında yüksek dağların eteğinde uzanan, üzeri tamamen beyaz bir sis dalgasıyla tabakalanmış kadim bir vadinin girişinde hayal et. Ayaklarını altında günün sıcaklığını hiç görmemiş, nemli ve buz gibi bir kara toprak var. Burada hava o kadar pürüzsüz, o kadar hafif ki attığın her adımda o nemli vadinin serinliği bileklerinden yukarıya doğru bir nehir gibi tırmanıyor. Etrafına bakıyorsun. Devasa yaprakları gümüş rengi parıldayan çam ağaçlarının arasında usulca süzülen nehir şırıltısını duyuyorsun. Videonun başında kulağına çarpan o kristal buz takırtısı şimdi bu vadinin ortasında akan o berrak nehrin taşlarına çarpma sesine dönüşüyor. Vadinin havası o kadar soğuk ki burnundan aldığın her yavaş nefeste genzinin hafifçe sızladığını, göğüs kafesinin altındaki o ülkenin saf serinlikle yıkandığını hissediyoruz.
Acelemiz yok. Vadinin derinliklerine doğru o sislerin arasında usulca süzülüyoruz. Her adımda odanın o eski ağır harareti zihninden bir kat daha siliniyor. Bedenin bu sisli vağının pürüzsüz ritmiyle bütünüyle uyumlanıyor. O sisli vadinin patikasında adımlarının tamamen zahmetsizce ilerleyen ağaçların birden seyreldiği, önünde devasa bir pürüzsüzlükle açıldığını görüyorsun. Burası vadinin kalbinde yer alan, yüzeyi kristal bir ayna gibi tamamen donmuş kadim bir göl. Gölün üzerinde asılı kalan o beyaz, o pürüzsüz bulut buzun yüzeyine usulca dokunuyor. Burası o kadar sessiz ki dünya sanki dilsiz. Dünyanın tüm gürültüsü, tüm yorucu sıcaklığı buz tabakasının kilometrelerce altında tamamen donarak susmuş durumda. Gölün kenarına doğru yaklaşıyoruz ve o berrak donmuş aynanın kıyısına usulca uzandığını hayal ediyoruz. Sırtın o nemli, gün yüzü görmemiş serin toprağa değdiği an, gövdenin arkasındaki tüm o gizli gerilimler, o gün boyu taşınan ağır yükler tek bir saniyede toprağın derinliklerine doğru akıp gidiyor. Başını gökyüzüne çeviriyorsun. Gölün buz gibi yüzeyinden yukarı doğru yükselen o hafif görünmez serin buhar dalgası alnına, şakaklarına, her yerine pürüzsüzce dokunuyor. Odanın o harareti artık tamamen bir hayaletten ibaret. Sen nefes alıp verdikçe vadinin o donmuş havası göğüs kafesinin altındaki o ülkeyi bir nehir gibi yıkamaya devam ediyor. Şu an zihninin içinden geçen o gizli fısıltıyı çok net olarak duyabiliyorum uyku arkadaşım. Yatakta öylece uzanmış karanlığa bakarken içinden ne yapıyorum ben şu an? Bir sesin bana donmuş bir gölü, sisli bir vadi anlatmasını dinleyerek nasıl serinleyebilirim ki dediğini, hatta kendine hafifçe güldüğünü hissediyorum. Mantığın şu an sana oyun oynuyor. Seni o sıcak odanın boğucu, yapış yapış gerçeğine zincirlemek için direniyor. Ama o şüpheci sesi yavaşça susturmanı istiyorum. Şu an zihnini tamamen serbest bırak. Beynini sadece bu hikayenin, bu olayın pürüzsüz akışına teslim et. Çünkü çok iyi biliyorsun ki inanmadan başaramazsın. Beyninin o merkezini ikna etmenin, o yangını söndürmenin tek yolu şüpheyi tamamen kapının dışına bırakıp bu serinlik illüzyonuna kalpten inanmaktadır. Elbette eğer odanda lüks bir klima varsa şu an videoyu durdurabilirsin. Git o klimanın kumandasına bas, odayı buz gibi yap ve rahatça uyu. Buna hiç gücenmem. Bu en doğal hakkın. Ama eğer o lükse sahip değilsen, yatakta öylece çaresizce kavrulup sabaha kadar acı çekmek yerine bu yönteme tutunmak, zihnini tamamen bana bırakmak zorundasın. Ben o çaresizliği, o tavanın üstüme çökmesini en iyi ben bilirim. Videonun başında dediğim gibi ben çok fakir bir ailede büyüdüm ve bunu sonuna kadar yaşadım ve birçok yöntem geliştirdim her konuda. Çünkü savaşmayan insan, inanmayan insan başaramaz. Odanın ağır havasını sadece yerinden oynatan doğru düzgün bir vantilatörümüz bile yoktu. Tüm sıcağını geceleri küçük odamda çekerken yatağın ısınan yüzünü çevirmekten parmaklarım yorulurdu. İşte tam o çaresiz, uygusuz gecelerde hayatta kalabilmek için bazı yöntemler geliştirdim. Her gece gözlerimi kapatır, kendimi tam sana anlattığım o serin vadilerin, donmuş nehirlerin pürüzsüz akışına bırakırdım. Beynimi o kadar güçlü bir inançla manipüle ederdim ki bedenim saniyeler içinde o alarmı kapatır, damarlarımdaki trafiği durdurur, beni serin bir uykuya uğurlardı.
Ben her gece o odanın sıcaklığında bu dilsiz mekanizmayı kurdum. Eğer inanıp kendini bırakırsan bu gece seni de kurtaracak. Şimdi zihnindeki o şüpheleri tamamen sil ve bana güven. Kendini tamamen bırak. Şüphelerin o ağır zincirini yavaşça çözdün ve zihnini tamamen bu akışa bıraktın uyku arkadaşım. Bak, şu an o klimasız, o vantilatörsüz odanın içinde sızan tüm çaresizlik hissi tamamen geride kalıyor. Beynin o saf, temiz inanmışlığıyla artık bütünüyle o sisli vadinin ortasında, o donmuş gölün kıyısında uzanıyor. Fark ettin mi? Vücudunun o açık radyatör vanalarından, avuç içlerinden dışarı sızan o son hararet kırıntılarına gölün buz gibi pürüzsüz zeminine çarparak tamamen söndü, yok oldu. Şimdi kafanın içinde az önce şüpheci uyanıklığın yerini muazzam bir dilsizlik alıyor. Beyninin hızlı yorucu gündüz dalgaları tamamen susuyor. Zihnin en derin uyku frekansına, yani o ritmik delta dalgalarına doğru pürüzsüz derin bir iniş yapıyor. Burası bedenin ve ruhun kendini tamamen sıfırladığı, o hücresel onarımın başladığı tek yegane sığınaktır. Gökyüzünden vadinin üzerine o donmuş gölün aynasına doğru incecik, bembeyaz, derin bir kar yağışı başlıyor. Her bir kar tanesi zihnindeki o gün boyu biriken yorgun kelimeleri, o yapış yapış sıcaklığı bıraktığın tüm stres izlerini örtmek için usulca aşağı süzülüyor. Beynin o zihinsel yorgunluk sisleri bu serin kar örtüsünün altında pürüzsüzce temizleniyor. Temizlendikçe daha çok hafifliyorsun. Gövden yatağın içine doğru değil. Sanki o yumuşak serin kar tanelerinin sis tabakalarının kalbine doğru pürüzsüzce gömülüyor. İnandın, kendini bıraktın ve artık tamamen teslim oldun. Güvendesin, derinsin, en pürüzsüz sığınandasın. Zihnin delta frekansına indikçe o gökyüzündeki usulca süzülen serin kar taneleri zihnindeki son uyanık kırıntılarını da tamamen örtüyor uyku arkadaşım. Artık sadece düşüncelerin değil, bedeninin o en derin hücre işçileri alet çantalarını yavaşça yere bırakıyor. Hani o videonun başında sana bahsettiğim o klimasız, o esmeyen daracık oda vardı ya, işte o tavanın sıcaklığından kurtulmak için kendimi bu akışa ilk teslim ettiğim o yaz gecesindeki gibi şimdi senin de içindeki o hayati organların, o içindeki teker teker çalışan motorların statis moduna, yani koruyucu kış uykusu evresine geçmesi gerekiyor. Göğüs kafesinin altındaki o yorgun davulcu, yani kalbin artık tek bir vuruş için bile acele etmiyor. Nabzın o kadar seyrek, o kadar derin ve o kadar pürüzsüz bir ritme ulaştı ki sanki o az önce dinlediğin kıyının kenarında donmuş gölün altındaki o durgun sular bütünüyle sakinleşti. Miden, karaciğerin gün boyu çalışan o tüm iç hararetini tamamen söndürdü. Biyolojin senin bu inançlı teslimiyetinle birlikte metabolizma hızını en dip noktaya, yani o mutlak koruma evresine çekti. Gövden harcıcı enerjiyi böylesine düşürdü. Dışarıdaki odanın sıcaklığı artık tenine ulaşamaz. Seni rahatsız edemez hale geliyor. Çünkü sen sistemi içeriden manipüle ettin. Teninin altını tamamen buz kestirdin. Serinsin. Hiçbir şeyi kontrol etmek zorunda da değilsin. Bütünüyle güvenlisin. Artık uykunun o en korunaklı çekirdeğindesin. Böylece gece o en ağır, en boğucu nöbetini yavaşça teslim ediyor uyku arkadaşım. Sabaha karşı 3 veya 4 sularında o pencerenin altındaki dış dünyada
ve dolayısıyla odanın içindeki çok büyük, muazzam bir kırılma yaşanır. Hatırlar mısın? O derin kış inancını algıladığın an saatlerdir kalbi ve damarları yoran acil durum alarmını nihayet kapattı. Genişleyen o kırmızı nehirler, kan yatakları yavaş yavaş normal seyrine çekildi. Göğüs kafesinin altındaki o kalp vuruşları artık o kadar seyrek, o kadar sakin, o kadar huzurlu ki zihnin o sisli vadinin ortasında dönmüş gölün pürüzsüz sakinliğiyle bütünleşti. Bedenin sabaha uyanmadan önceki o en kusursuz, en huzurlu dinlenme evresine nihayet adım atıyor. Kendini bu serin esintinin, bu doğal kırılmanın şifalı kollarına bırak. Serinsin, tamamen huzurlusun. Şimdi kulaklarına çarpan o son berrak buz sesine odaklan. O ince camın kenarına vuran keskin donmuş tek sesi şimdi tüm düşüncelerini durdurdu. Zihninde sadece şunu canlandır. Sen artık o esmeyen, o bedenden ibaret değilsin. Sen tam şu an o sisli vadinin kalbinde duran buz gibi sert bir kristalin kütlesisin. İçin tamamen donmuş, dışın tamamen dışınla birleşmiş. Odanın o sıcaklığı seni etkilemiyor. Sen sadece bir buzsun. O saf, o katı doğanla birlikte bir gölün üzerindesin. Gövden hafifliyor. Artık hiçbir etken seni etkilemiyor. Beyni kandırmanın, o odanın buz gibi olduğuna ikna etmenin yegane yolu şüphe etmeden bütünüyle inanmaktır. Bizim ilkel biyolojimiz dışarıdaki dijital termometreler gibi değil. Sadece bizim zihnimize verdiğimiz o inanç raporuna itaat eder. Sen inandığın an sıcak odanın duvarları tamamen anlamını yitirir. İçeride kış başlar. Şimdi bu uzun gecenin sonunda sana iki yol bırakıyorum. Eğer zihnindeki o şüpheleri tam olarak kıramadıysan, o avuç içlerindeki termal vanaları tam olarak açamadığını hissediyorsan, bu videoyu hemen şimdi en başa sar. O yoksul çocukluk odasında vantilatörsüz kalan bana güven. Tüm fiziksel adımları bu kez tamamen inanarak baştan uygula. Eğer sistemi manipüle etmeyi başardıysan, içindeki o yangını tamamen susturduysan, şimdi arkana yaslan. Videonun kalanında akıp gidecek olan bu şifalı sesleri dinlemeye ve kendinin bir buz ya da herhangi istediğin bir şey olduğuna inandır. Gözlerini kapat ve artık o ağır yapış yapış yatakta o sıcak bedenin içinde olmadığını hayal et. Gövdeni tamamen yatakta bırak. Ruhunu o serinliğin kollarına teslim et. Bu donmuş kış masalının karanlığında pürüzsüzce kaybol. Akışa güven, inancına tutun. İyi uykular uyku arkadaşım. Yeni ve serin bir güne uyanman dileğiyle.